Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. Dördüncü şehir Burdur'dayız. 5. sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Merhaba. Merhaba, Burdur'un ikinci videosuyla karşınızdayız. Hepinize merhaba. Merhaba. Yine bir göl kıyısındayız çünkü neden? Burdur göller bölgesi olarak geçiyormuş. Her yerde bir göl var. Şimdi şu anda Burdur Gölü kıyısındayız. Seni çevirmem gözüktü mü? Evet, çok net. Burdur Gölü kıyısındayız. Harika bir yerde konakladık. Evet. Yine harita incelemesiyle bulduğumuz muhteşem bir yer. Drone görüntülerinden de izlediğiniz üzere efsane bir manzara. Ağaçların arkasında sanki eski bir pansiyonun ya da bir lojmanın kalıntıları var. Duvarları var sadece. Burası ne bilmiyoruz. Haritalarda bir işaret yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Burdurlu izleyiciler varsa ne olduğunu bize söylesinler. Gerçekten çok merak ettik. Bayağı dolandık içerisinde falan. Evet, çok enteresan bir yer. Girişi güzel, fena değil. 2 farklı girişi var. Her türlü araç girebilir. Hani karavanla yolunuzun üstündeyse uğranılabilecek bir yer. Ama öyle bir yer ki burası komple Burdur Gölü. Şu karşısı, şu parmağımın ucundaki şu bölge Burdur merkez. Evet. Şimdi biz şu taraftan şöyle oraya gidebiliriz. Ama gidemeyiz. Ama gidemeyiz. Çünkü Burdur Gölü ama Burdur Gölü'nün bizden biraz ötesi. Max, geri gelir misin? Teşekkür ederim. Biraz ötesi Isparta sınırları. Evet. Şu anda Burdur'a yeni gezmeye başladığımız için Isparta'dan geçmeyeceğiz. Burdur Gölü'nün diğer köşesi, yani bizim geldiğimiz köşesinden geri dönüp Burdur'a geri gideceğiz. Ama o arada birkaç gezecek yer bulduk bakalım. Evet, o yüzden Isparta tarafına gitmiyoruz. Evet. Yoksa Evet. şehir değiştirmiş oluruz. Evet. Bu turda 4. şehirdeyiz. Hiç böyle şeyler yapmadık. O yüzden o tarafa gitmeyeceğiz. Bu tarafta gezecek yer de bulamadık. Aslında Burdur'da gezecek çok az yer var maalesef. Yani genelde doğal güzellikler var. İlk videoda da bahsetmiştik. Bunları size göstereceğiz diye ama. Hemen araya bir şey sokacağım. Yani lafını bölüyorum balla, kaymakla. Dün akşam bir harita buldum. Diyorum ki Gülden'e, Burdur diyorum 24 tane yer varmış. Neresiymiş oralar ya diyor. Kültür haritalarında öyle bir yer yok Burdur'da Evet, diyor. yani Kültür Turizm Bakanlığı'nın sitesini inceliyorum. İnternetten araştırma yapıyorum. Kültür portalı var. Oradan bakıyorum. Orada bile 5-6 tane yer var sadece.
Evet. Ama işte nereler dediğimiz yerlerde Tolga'nın gördüğü benim yerlerde dediğim- bir yerler yok aslında. Koş 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 Bu koş koş koş. taraftan koş. gelmek istiyorum. Camlar var orada çok. Biz aslında şurada konaklamayı planlamıştık. Tam şu arada. Evet, Ama- bu arada karavanla biz buraya kadar çıktık aslında dün akşam geldiğimizde. Evet ama bir miktar cam var etrafta. Bir miktar mı? Ya bir miktar diyelim, arkadaşları korkutmayalım. Buraya çıkmayın araçla, ben o kadar söyleyeyim size. Şimdi bu taraftaki manzarayı da göstermeden olmaz. Tamam, drone çektik ama. Bakar mısınız? Çok güzel gözükmüyor mu? Maalesef suların çekilişini de görmek mümkün bu haliyle. Kuş sesleriyle birlikte bir konaklama noktasında kaldık dün gece. Evet. O zaman start verelim mi Gülden Hanım? Evet, hadi gezmeye başlayalım. Hadi bakalım. Hazırsanız yola çıkıyoruz. Max, hadi gel gidiyoruz. Gel bakalım. Böyle enteresan bir yer varmış burada. Şurası mutfakmış muhtemelen. Arkada bir bina daha. Burası bizim girdiğimiz yol. Evet, şu alt yol deneyeceğim şimdi. Şimdi çok enteresan bir yere geldik. Bütün detaylar az sonra. Karavanımızı ve Max'i burada bıraktık. Otopark alanında bıraktık. Evet. Çok güzel bir yere geldik. Yalnız bu yere evcil hayvanlarınızla gezmeniz bu bölgede yasak. Şöyle ki hem buradaki diğer evcil hayvanların sağlığı ve güvenliği açısından hem de bizim köpeğimizin güvenliği açısından hırlaşma, gürleşme gibi sorunlar yaşanabilir. Çünkü burada bir rehabilitasyon merkezi varmış daha önceden, yaban hayatının da devam ettiği. O yüzden buradaki evcil arkadaşlar diğer köpeklere ya da diğer hayvanlara karşı birazcık agresif olabiliyorlarmış. Bu yüzden de girişte uyarılar var. Zaten çok büyük bir alan değil. Hemen biz de görüp size de gösterip yolumuza devam edeceğiz. Evet. Hemen ufak bir harita var. Önce bu haritada ona göre gezebiliyoruz. Ama benim size göstermek istediğim daha güzel bir şeyler var. Ya, sanat eseri yapmışlar resmen dallardan. Bakar mısınız şuna? Arkadaşa bakar mısınız? Allah'ım, dişleri diline kadar. Evet. Nasıl bir işçilik. Ve bunlar ve bu malzemeler, yani bu heykellerde kullanılan bütün materyaller buradan elde edilmiş. Çok güzel bir yer yapmışlar. Çok güzel bir Burdur Gölü manzarası var. İnanılmaz bir alan. Yani doğa koruma alanı diyebiliriz buraya aslında. Her açıdan. Evet. Ve Hem doğadaki materyallerle yapılmış. doğaya zarar vermeden yapılmış. Zaten onun üzerine kurulmuş bir yer burası biraz da. Evet. Burdur Gölü'nün su çekilmesine bağlı bitkiler, daha fazla su tüketen bitkiler değil de mesela buradaki bütün üretilen ürünler daha az su tüketilen, yani ekolojiye uyumlu ürünlerle hani yaşama saygı göstererek yaşamı devam ettiren bir yer için inanılmaz bir örnek bence, değil mi burası? Kesinlikle öyle. Bu arada gözlerin senin yeşil miydi ya? Çok güzel bir yer. Burayı yapan sevgili veterinerimize de Allah kolaylıklar versin. Zaten yapılış hikayesi bambaşka. Neden yapıldığı bambaşka. Hani çok anlamlı bir yer. Buranın ne olduğunu bilmeyip işte sadece gelelim, çok güzel bir yer varmış, gidelim kafesinde 2 çay içelim. Yeri değil burası. Hani o kafayla gelecekseniz hiç buraya gelmeden direkt Burdur'a devam edin. Burası
özel bir Gerçekten yer. özel bir yer. Kıymet de verilmesi gereken bir yer bence. Evet. Bu arada giriş ücretsiz. İstediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Az sonra aşağıda çekim yaparız. Burada yetişen aromatik bitkilerden yapılmış ürünlerin satışının yapıldığı yerler ve tanıtımının yapıldığı odalar var. Onun haricinde bir kafeteryası var. Girip gezmek ücretsiz, dediğim gibi bağış, hibe gibi destekleri kesinlikle kabul etmiyorlar. Destek olmak istiyorsanız buradaki ürünlerden satın alabilirsiniz. Hani doğallığını bozmadan yapmışlar mesela oturma yerleri direkt kütükten. Evet, evet. Üstlerine bir koruma cilası atmışlar bazılarının. Biri bizim karavanı kokluyor. Evet. Bakayım diyor. Siz hiç kanser oldunuz mu? Ben oldum. Bugün dünyada yaklaşık 14 milyon yeni kanser vakası teşhis edilmektedir. Yani günümüzde neredeyse her ailede bir kanser öyküsü var. Ama kanserin bu kadar yaygın olması bu hastalığı hafifletmiyor, basitleştirmiyor. Günümüzde her yıl kanserden 8 milyon insanı kaybediyoruz. Bu illetle savaşan tüm hastalarımıza şifa, kaybettiklerimize rahmet, sevenlerine sabır dileriz. Muhteşem. Biraz nefessiz kaldık. Şu alan doğada Biraz nefes alalım da konuşalım. doğada avcılar tarafından zarar görmüş ya da işte kapana takılmış hayvanların rehabilitasyon merkezi olarak kullanılmış ve veteriner hekim, burayı yapan veteriner hekim tamamen ücretsiz olarak buradaki hayvanların bakımını üstlenmiş ve bulunduğu bölgeye tekrar geri sarılmasına müsaade etmiş. Evet, burada iyileştirmişler ve nereden geldiyse oraya geri götürmüşler. Kanatları yaralı leylekler, şahinler, birçok hayvan var burada iyileştirilip tekrar hayata geri kazandırılmış. Evet, yani bu alan Şu anda faal değil, evet, alt taraf. Ama aslında örnek olması gereken bir alan. Türkiye'nin geneline örnek olması gereken bir alan bence. doğaya faydalı ne kadar şey varsa burada yapılmış. Arka tarafta üretim tesisleri var. İşte bu gördüğümüz aromatik bitkileri ektikleri. Hemen yolun karşı tarafında gül ve lavanta bahçeleri var. Tam şu bölgede, şuradaki bölgede lavanta bahçeleri var. Arka kısmında da yine lavanta bahçeleri var. Bu bölgede doğaya özdeş o ürünleri üretip aşağıda da satışını gerçekleştiriyorlar. Tamamen doğal ürünler. Yani doğayı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmışlar. Çok iyi. Takdir ettim. Müthiş bir, düşünülmüş bir proje. İnanılmaz bir proje gerçekten. Hikayesini öğrendikten sonra da zaten insanın bu alana bakışı bir farklılaşıyor. Evet. O zaman gidip biraz alışveriş yapalım aşağıda. Çok güzel bir yerdi. Müthiş. Bu kadar doğaya saygılı insanlarla karşılaşmak paha biçilemez bence. Kesinlikle öyle. Yani yapılardan tut da işte adamlar enerji, elektrik tüketimi bile yapmıyorlar. Evet, kendi Güneş enerjilerini enerjisi. kendileri üretiyorlar. Aynen öyle. Bir miktarını satıyorlar. Güzel çocuk.
bir miktarında içlerinde kendileri kullanıyorlar. Yani Evet. tamamen doğal dönüşümle doğayı korumak için yapılmış inanılmaz güzel Yani bir yer. suyu boşa harcamamak için bile ona göre bitkiler yetiştiriyorlar. Evet. Normalde bu bölgede büyükbaş hayvan bakılması yasakmış. Çünkü onların yiyeceği bitkiler, otlar daha fazla su çeken, işte mısır kamışı gibi bitkiler yiyorlarmış. Ama bu bölgede o sular Burdur Gölü'nün yani o bitkiler tabii haliyle Burdur Gölü'nün çekilmesine bir etmen daha. Aynen öyle. Pek çok sebebi var tabii ki göl sularının çekilmesinin ama yani bu kadar küçücük detayı bile düşünüp ona göre hareket etmeleri bence çok Takdire gurur şayan. verici. Kesinlikle öyle ve ben diyorum ki bu insanların inanılmaz derecede çoğalması lazım ki. Evet. Düşünsene ya, gittiğin her ilde, hatta bırak ili, ilçede bu kafada olan insanların yaptığı işler var. Kesinlikle. Bak işte. Neyse. Evet. Güzel bir yer gördük. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yolunuz buralara düşerse uğrayın. Bizim biliyorsunuz dışarıda para harcamayız ama biz bile alışveriş yaptık. Evet. Biz bile alışveriş yaptık valla. Katkımız olsun dedik. Kesinlikle. O zaman yola devam. Şimdi şehir merkezine doğru yaklaştık. Şehir merkezinde Max'i ne kadar rahat gezdirebileceğimizden emin olamadığımız için Ufak bir ihtiyaç molası. yol kenarı molası verdik. Sevgili Wentworth ailesi, nereye geldik? Burdur Doğa Tarihi Müzesi'ne geldik tabii ki. Merhaba Güller. Merhaba. Şimdi Burdur Doğa Tarihi Müzesi'nde enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Ve birçoğunuz bunun hakkında bilgiye sahip değil. Bekleyin. Burdur Doğa Tarihi Müzesi aslında Kavaklı Rum Ortodoks Kilisesi'ymiş eskiden. Güzel bir güncelleme yapmışlar binada. Hazır Burdur'a gelmişken size ufak bir harita göstereceğim. Bakın. Hala neredesin? Buradayız. Burdur'dayız. Şu anda şuradayız. Doğa Tarihi Müzesi. Mısırlar Evi, Baki Bey Konağı, Saat Kulesi, Ulu Cami, Arkeoloji Müzesi ve buralar. Buraları hep gezeceğiz. Salda Gölü bir önceki videomuz. Konakladığımız alan şuralarda bir yerde. Evet. Az önce size gösterdiğimiz Lisinya Doğa Proje alanı. Buralardan hep geçtik. Şimdi şehir merkezini gezeceğiz. Ama önce müze. Şöyle muhteşem bir yapının içinde muhteşem Doğa Tarihi Müzesi. Bu haftada böyle bir şeyler var. Peki Gülden Hanım, bizim buraya gelmemizdeki asıl sebep nedir? Gezmek. Şaka şaka. Şu tarafa alalım sizi. Burdur'da mamut kalıntıları olduğunu biliyor muydunuz? İşte belgesi. Şu arkadaş sol savunma dişiymiş. Ardış Tekketepe'de bulunmuş. Enteresan ya. Hiç böyle fosiller bulacağımızı beklemiyordum. Girişte şey vardı, zebra fosilleri vardı, gergedan fosilleri vardı. Ama en büyük Mamut. tamamlanmış bir mamut fosili. Bu ne? Güney fili. Güney fili. Mamuttu meridianus. Aynen böyle geziyoruz burayı. Şaşkınlıkla. Bakar mısınız?
Tatlı mamut gibisin. İltifat mıydı bu şimdi? Yalnız binanın da güzelliği. Burdur Belediyesi Kent Belleği Evi ve Mısırlılar Evi. Güzel. Çok güzel. Park yeri nerede? Ama, evet. Park yeri olmayan bir güzel. Şehir merkezinde olunca böyle oluyor. Ücretli otopark var. Döndük dolaştık, alt taraftan aynı yola geldik. Şehir merkezindeki müzelere karşıyız. Çünkü asla park edecek yer yok. İçeriği döndük, dolaştık. Bir tane müzenin hemen altında otopark var. Ama otopark bir dolu. İkincisi bizim aracımız büyük olduğu için oradan dönüp geçmek de çok zor. Zaten yer yoktu geçerken. Evet. Cadde üzerindeki tüm alanlar otoparka çevrilmiş ama yine hepsi dolu. Yani 2 tur döndük, şehir merkezinden uzaklaştık. Yani müze ve o az önce çektiğim Mısırlılar evinin olduğu bölgede duramadık. Evet. Yürüyerek de dolaşılabilecek bir alana park edecek bir yer yoktu yine. Yani hani aracı bir yere park edelim, yürüyerek gidelim. Hepsi çok uzak. Şu anda bayağı bir 3 kilometre, 4 kilometre falan uzaklaştık sanırım, daha fazla belki. Evet, bayağı uzaklaştık. Durabildiğimiz ilk nokta burası yani. Ben de haritadan gece konaklayabileceğimiz bir yer bakıyorum aynı zamanda ama bir nokta var. Güzel bir park alanı burası. Göl kenarında. Ama gece geç saate kadar alkol tüketmek için insanlar geliyormuş. Şehir merkezi kalabalık. Şehir Evet. içine yakın olunca herkes... Maalesef. O yüzden başka bir yer bakmaya çalışıyorum. Bir markete uğramamız lazım. Tamam. Bu arada bugün acayip bir diş ağrısı çekiyorum. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu yüzümden ama şuram şiş. Dişimde bir iltihaplanma durumu söz konusu. O zaman hemen ben marketler diye güncelliyorum Evet. yol tarifimizi. Marketten maydanoz alacağız. Bilmeyenler vardır belki. Maydanoz suyu diş iltihabına, ağız içi iltihabına, diş ağrılarına çok iyi gelir. Belki ilerleyen dakikalarında videonun tarifini gösteririm. Tamam. Şehir merkezinde 2 turda maydanoz bulmak için attıktan sonra şehir merkezinin ara sokaklarına kadar dolaştık. Maalesef Bir maydanoz bulamadık ya. evet, o kadar çok manav vardı aslında haritalarda ama kapalı. Dükkanlar boş halde. Marketlerin çoğunda yok. Şansımıza bir tane bulduk neyse ki. Burdur şehir merkezinde size de pek bir şey gösteremedik ama idare edersiniz artık. Güzel bir yerlere gideriz şimdi. Evet, hadi bakalım. Telafi ederiz bunu. Aslında Burdur Gölü'nün kıyısında yine şehir merkezine yakın tarafında Burdur Gölü Halk Plajı diye bir bölüm var. Oraya gidip konaklama için durabilirdik ama zaten göl kıyısında başladık. Önceki videomuz da göldü malum. Arka arkaya hem gölle hem de aslında bir yandan da şehir içindeki müzelerle sizi sıkmamış olduk diye düşünüyorum. Evet. Olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Bakalım şimdi şehir merkezinden ayrıldık. Şehir merkezinden ayrıldık. Kendimize konak noktası arayacağız. Çok da güzel yerler gezmeye devam edeceğiz. Evet. O zaman biraz müsaade gidelim, İnsuyu mağarası gezelim. Arkadaşları gezdirmeyecek miyiz? Niye bize müsaade? Tamam hadi size hep beraber gidelim hadi. Hadi hep beraber Dedim gidelim. ya. Biz buraya daha önce gelmiştik.
Biz burayı biliyoruz. Sırf sizin Biraz için. öyle gibi oldu değil mi? Evet, sırf sizin için bir daha geldik. Alanda piknik yapılabilmesi için oyun alanları, piknik alanları var. Çocuklar için oyun alanları var. Mesire yerleri var. Amfiteyatrosu var. Mescit var. Restoran var. Kıl çadırı Hediyelik var. eşyası var. Her şey var. Restoran, kafeterya var. Biz buraya yıllar önce motosikletle gelmiştik Antalya'dan geri dönerken. Giderken. Giderken Geri de o dönerken neymiş diye girdik. Giderken. Hatta dinlenme tesisi gibi bir yer arıyorduk motorla. Bir karnımızı falan doyururuz diye düşünüyorduk. Sonra in suyunu görünce döndük ve mağara çıktı karşımıza. O zaman böyle bu kadar tabelalar yoktu yol üstünde. Baret takıp girmiştik içeri. Bakalım hala aynı güvenlik önlemleri devam ediyor mu? Hadi bakalım. Geldik gene harita başına. Evet. Sabah yola çıktığımız şu konumdan şöyle geldik. Doğa Tarihi Müzesi'ne gezdik. Buranın içinden gezdik. Şu anda İnsuyu Mağarası'ndayız. Yukarıda Sagalassos ve aşağılara doğru bunlar var. Peki buradan aşağısı neresi? Antalya. Peki ya bu taraf neresi? Muğla. Bu taraf Denizli. Acaba yolculuk nereye doğru devam edecek? İnsuyu Mağarası 65 yılında açılan ilk mağarası. Turizme açılan ilk mağara. 1965 1965 65 deyince biz milattan önceleri de gezdiğimiz için arkadaşlarım kafası karışmasın. 2000 yılında restore edilmiş. Demek ki biz o zaman 2000'de gelmişiz. Çok yeniydi çünkü biz geldiğimizde. Evet. Bu yıl mı? Geçen yıl mı demiştik? İçerisi buz. Çok güzel olacak. Of. o ben kapatayım. Donacağız. Burada biraz karanlık, loş bir ışıklandırma yapılmış gördüğünüz üzere. Bir de sanırım tamamını yürüyememiştik en sona kadar o zaman. İnşallah açılmıştır devamında. Bilmiyorum. Yürümüştük ya en Yürümüş sonunda müydük? çok korkutucu bir yer Göl vardı en sonunda. Evet. Bir şey diyeceğim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Kütahya'da çok büyük bir deprem oldu ve Bursa'da bir mağarayı gezen bir genç kız Evet. telefonla çekim yaparken o deprem anına yakalandı. Allah göstermesin var ya aklımız çıkar herhalde öyle bir şeye denk gelirsek. Şu manzaraya bakınca direkt onu düşünüyor insan. Evet. Buraya önceki gelişimizde de tek başımıza gezmiştik. İçeride hiç kimse yoktu. Yine aynı Şimdi de şekilde. kimse yok. Burada su vardı. Evet, buranın suyu kurumuş. Dilek Gölü. Burada su vardı arkadaşlar. Aşkım ben aşağı iniyorum. Dilek Gölü diye görünce herkes para atmış aşağıya. Of. Eurolar. Fena. Birisi de iş yeri kartını atmış. Bereketli olsun diye herhalde. Ne yapalım biz de sizi mi atalım daha çok izleyin. Mağara içerisinde böyle bizim gibi yalnız gezerseniz seviyesinden 1200 metre yüksekte olup binlerce yıllık doğal oluşumla baş başasınız. evet. Mağaradaki sarkıt ve dikitlerin zaman içerisinde birleşiminden doğan sütunların 15.000 yıllık geçmiş olduğunu biliyor muydunuz? Sayenizde öğrendik. İnsuyu mağarasının gezi açık bölümünde Dilek Gölü ve Büyük Gölü göreceksiniz. Evet şimdi Büyük Göl'e gidiyoruz. Dilek Gölü'nü geçtik az önce. Su kalmamıştı ama olsun. İnsuyu mağarasının Mağara o kadar serin ki müzikle beraber size mesaj veriyorlar. Karanlığın içinden güneş gibi doğuyordu. Mağara aslında çok daha büyük. Biz sadece 330 küsür metrelik bir alanını görebiliyoruz. Bak burada da su kalmamış ya. Evet. Dilek Gölü ve Büyük Göl tarafı burası. Burası Ama- Büyük Göl. Ama yapılan çalışmalarda ziyarete açık olmayan bölümlerinde daha 13 tane daha göl olduğu söyleniyor. Ama su yok. Büyük Ama- Göl'de bile kalmamış. Yani şu alanda su vardı. O Dilek Gölü'nde az bir şey vardı ama burada bayağı çok su vardı. Evet, hiçbir şey kalmamış maalesef. Şu alt taraflar hep suydu geldiğimizde. Evet, susuzluk buraları da vurmuş. Doğal kaynak sularının azalması o kadar net ki ya hiç su yok. Görüş şeyiniz zayıfsa yanınıza telefon almanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı bölümler, bir iki tane bazı bölümler biraz karanlık kalabilir. O yüzden telefonla böyle yolunuzu aydınlatarak daha ferah gezebilirsiniz. Aydınlatmalar yeterli ama dediğim gibi görüşle ilgili bir sıkıntınız varsa
Evet, bazı bölümlerde karanlık kalıyor yine. Burdur'a yazın geldiyseniz, sıcaktan bunaldıysanız, koştur koştur bu mağaraya geliyorsunuz. İçerisi acayip serin. Gerçekten biz yazın o motosikletle yaptığımız turda Evet, serinlemiştik bayağı. motosiklet montlarıyla girmiştik içeriye, çıkartmamıştık üzerimizden. Çünkü özellikle giriş kısmında bildiğiniz bir rüzgar vuruyor yüzünüze buz gibi. Evet. Üşüye çıktık. Üşümek mi? Dondum. Gerçekten içerisi çok soğuk. Bunu bilerek gelin bu taraflara. Vallahi üşüdük. Evet. Ayrıca burayla ilgili bir bilgi daha vereyim. Burada müze kart geçerli değil. Ücretini verip girmeniz gerekiyor. Evet. 0-6 yaş ücretsiz, evcil hayvanınızla içeriye giremiyorsunuz. Allah bismillah yarabbim. Evcil hayvanınızla içeri giremiyorsunuz. Dedim ne oluyor? Ondan İçeride sonra bir de- öğrenciler için ayrıca bir fiyatlandırma var. Evet. Şimdiki Öğrenci yaşı 30. fiyatı evet. Fiyatı söylemeyelim. Çünkü ne zaman izlersiniz bilmiyoruz. Ama makul bir fiyat diyelim. Makul bir fiyat, evet. Evet, basacağım oraya, dur. Tuşa basmamı bekliyor ya. Evet. Cam açacaksın çocuğa. Oh, Dışarısı acayip esiyor. Burası da çoğalmış rüzgar. evet. Kulaklarım ağrıdı. Burnum üşüdü. Vallahi sırtıma kadar dondum. Evet. Gerçekten de güzel bir soğuğu var içerisinin. Sıcaktan bunalan arkadaşların İnsuyu mağarasına gelmelerini şiddetle Evet, tavsiye ederim. Piknik alanını gösterdik galiba zaten girerken. Evet ben Bu gösterdim. alan da esiyor. Yani bu bölgelerde serinlemek isteyen arkadaşlara yaz sıcağını tavsiye ederiz kesinlikle. Oy. Şimdi konaklayacak bir yer bakacağız. Hadi bakalım. Yolumuzun üstünden. Afiyet olsun paşam. Afiyet olsun. İşte mamasını yedirdik. Su takviyesi yaptık. Konum ayarladık. Bir sonraki gezi noktamıza gidiyoruz. Ama yolumuz biraz uzun. Bakalım önce konaklayacak yer mi bulacağız? Önce gezecek miyiz? Konaklayacak nokta haritalarda işaretli bir bölge yok gideceğimiz yol üzerinde. Evet. O yüzden bakalım bir yer bulursak önce kalacağız. Sonra yarın gezdireceğiz size. Ama Evet. bulamazsak bakacağız duruma göre. Yol üzerinde bir benzinlik olabilir, alabalık tesisi olabilir, bir Evet. çeşme yanı olabilir. Bir iki nokta var ama o kalmaya uygun mu gittiğimizde göreceğiz artık. Evet. O zaman hoşça kalın İnsuyu mağarası. Hoşça kal hoşça kal. Hoşça kal İnsuyu. Bizi tekrar üşüttüğün için teşekkür ederiz. Evet. Bayağı serindi gerçekten yine. Evet, nereye geldik? Harika bir manzarası olan, ıssız, Türkiye'de tek. Bizden diyor ki ne diyor bu? Bayağı yol burası. Hatta bir saniye. Bayağı yol gerçekten. Çok güzel bir yere geldik. Şöyle yol kenarında konaklayacağız. Arabaların geçtiğine bakmayın. Akşam hiçbir şey geçmiyor buradan. Şurayı eski takip edenler hatırlar. Şurası Ağlasun. Üst tarafta Sagalassos. Şu dağ gördüğünüz yer Sagalassos. Şu çeşmenin suyu çok güzel. Ve biz burada benim hastalanmam dolayısıyla biz burada konaklamıştık. 3 yıl önce burada konaklamıştık. Evet. Yine Tam şu noktadaydık. Tam yine buradaydık. her yer çöp. Biz burada ya Tolga tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı, migren atağı gibi bir şey geçirmişti tam yol Sagalassos'tan çıktıktan sonra burada bir tık uzandı ama etrafı o kadar kirli gördük ki çıkıp poşetlerce çöp toplamıştık. Konteyner dolup taşmıştı. O video var. Linkini açıklamaya ekleyelim izlemek Evet, isterseniz. izlemek isterseniz. Hasta ben burada çöp toplamıştım. Şimdi yol üzerinde birçok nokta geçtik. Ama hepsi yola çok yakındı. Burası hiç yakın değil. Hayır, bir saniye. Burası yola çok yakın, evet. Ama
Bu yol şurada ileriye bağlayan birkaç köye giden bir köy yolu ve biz burayı biliyoruz. Akşam saatlerinde trafik olmuyor. Evet. Ötekiler direkt Sagolosos'a giden yol. Şöyle kenara geçelim, araba geldi. Ve buranın suyu gerçekten çok güzel. Suyumuz da azalmıştı. Su stoğu da yapacağız burada. Bu gece bu tarafta misafiriz. Burada dinlenelim. Yarın Sagolosos'u gezdireceğiz size. Evet. Mutfakta beni görmeye alışkın değilsiniz, biliyorum. Ama Gülden'in dişi tuttuğu için yattı biraz. Ben de yemek kısmı bana kaldı. Birazcık onunla uğraşıyorum. Kolay yemek yapacağım. Patates kızartması. Bir de nugget. Ondan sonra yemekten sonra da Gülden'e şey yapacağım. Maydanoz suyu. Bu akşamki aşçınız benim. Patatesleri soydum. Sonra hem bir durum bilgisi vereyim dedim. Hem de sizleri merakta bırakmayayım dedim. Gülden'in dişini merak edenler geçmiş olsun dileklerini ilettiler diye umut ediyorum. O yüzden ben de araya girdim hemen. Böyle birimizden biri hasta olsun, hemen gelir yanımıza yatar. Hiç şey yapmıyor. O konuda efsane bir duyarlılığı var çocuğun. Patateslerimiz hazır. Şimdi yağın altını yakacağız. Ondan sonra yemek vakti. Tüpümüz kapalı. Ufak bir püf noktası vereceğim mutfakla ilgili. Püf noktalarını hep Gülden'den duymaya alıştınız. Benden duyunca şaşırmayın. Şimdi bakın, burası ocak. Burası da perde kısmı. Patatesleri yağın içine atmadan evveliyatında burayı açarsanız perdeniz yağ lekesi olmaz. Bilgileri benden duymaya alışık değilsiniz. Ama vereyim dedim. Evet, güzel sesler geliyor. Şimdi şunu da şöyle yavaş yavaş koyalım. Benim daha fazla yemek videosu çekmemi istiyorsanız yorum yazın. Gülden mi, ben mi? Buralar böyle dostlar. Patatesi kızartmanın en uygun yöntemi bu. Allah'tan Gülden uyuyor. Yoksa 50 kere karışmıştı bana. Aramızda kalsın. Patatesler fazla geldi tencereye. Keşke 2 seferde yapsaydım. Girmesin diye biraz araladım. Max'i göstereyim mi size? Bak bak bak. Yeşil spama bak.
kalktı. Tatlım. Yemek hazır. Oo, Evet. Yemek hazır. yemek mi hazır? O zaman hemen söyleyeyim. Yemek hazırladım. Oo, çok güzel kokular geliyor. Şurayı kapatabilirim. Şurayı kapatayım. Dünden tavuk vardı ya. Onu ısıttım. Yanına bir de patates yaptım. Oo, Şimdi de kola koyayım. söyleyecektim. Güzel. İşte Evet. Dişimde değil de çenem ya. Çeneme doğru iltihaplanmaya başladı bugün. şuramdan vurdu gene. Evet. Oo, çok güzel. Mix. Ay. Yoğurt da çıkarttım. Evet, yoğurt. Şeylerden de çıkarttım. Hangisinden yersen bilemedim. Yoğurt. Gülden'den son durum. Yemek Aa, molası için. Sizin buradaydınız. Evet, arkadaşlar da buradaydı. Oo. Şurada bir tane çocuk var. Bu yoğurt bekliyor. Evet, Şimdi ona yoğurt yemişler. koyacağım. Daha sizi şöyle bir Kaşık. bırakayım. Şunu açamadım şimdi. Ben açarım. Bıçak var orada ya. Ha, açtım tamam. Nasıl bir ustluluktur o. Hazır mısın? Bekle. Bana bak gözler. Bekle. Hey. Bekle. Gel bakalım. Yoğurtu bekleyemiyoruz. Bayılıyor yoğurda. Bak bak bak. Şap şap şap. şap. Bize afiyet olsun. Size biraz sonra ama bize yarın çok güzel bir yer gezeceğiz. Maydanoz tarifini bence koyalım. Böyle acil durumlarda nasıl? Evet. Biraz bekleyin. Birazdan. Ben bir yemek yiyeyim. Sonra size diş ağrısı için maydanoz suyu nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben göstereceğim. Göstersin onu. Tarifim doğru mu diye sen kontrol et. Hadi bakalım. Ya bu çocuk yine buraya yattı ya. Yok orada değil cezve. Cezvenin yerini değiştirdim. Bir alttakinde. Max hep engel olduğu için tam. Evet. Şimdi bu iş için neye ihtiyacınız var? Bir adet cezve. Bir demet maydanoz ama bu demetin hepsini kullanmıyorsunuz. Bir pinçik. Bir pincik. 4-5 dal kadar yeter. Biraz daha. Yeter. Yok, yeter. Tamam, bir Küçükmüş tane daha. onlar Bu da da o benim yüzden. için. Tamam. Bakın şu kadarcık Bu maydanoz. bir fincan için geçerli. Yani bir kupa için. Bunu böyle kırıyoruz. Evet. Kopartabilirsin. Onlar kopacak ki içindeki öz suyu daha çabuk çıkacak suyun içine. Evet. Bu detayları unutmuyorsunuz. Bunu böyle pinçik pinçik edin. Kim ne kadar oldu? Yok ona göre. Dur. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Maydanozu bıçakla kesmiyoruz. Kopartarak bölüyoruz. Evet. Çünkü öz suyunu salması gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi bunu neden yapıyorsunuz onu da söyleyelim. Neden maydanoz suyu? Dişiniz ağrıyor. Eczaneye gidemiyorsunuz. Gecenin geç saati. Ondan sonra ne bileyim böyle hani doğadasınız belki. falan. Ama yanınızda şans eseri maydanoz var. Hemen bizim yaptığımız gibi böyle bir avuç bir maydanozu suyun içine kırıp parça pinçik edip atın. O suyunu bir bıraksın, bir kaynasın. Su kaynadığı anda maydanozlar yukarıya doğru köpürmeye ve kabarmaya başlıyor hemen. Taşmaya başlıyor yani aslında. O taşmayı engellemek için 1-2 kaşıkla karıştırarak hafif sarımsı yeşilimsi bir su salıyor. O kadar. Böyle kaynayacak, demlenecek gibi bir şey yok. Tabii hemen 2 dakika 3 dakika. Şimdi gösteririz zaten. O hale gelir çok hızlı bir şekilde. Bu bir sağlık tavsiyesi değildir. Yani maydanoz alerjisi olan kimseyi duymadım ama yine de dikkat etmekte fayda olabilir. Her Evet. bitki herkese yaramayabilir. Maydanoz suyunu günde en fazla 2 defa içebiliyorsunuz. Daha fazlasını içmeyin. İdrar fazlalığı yüzünden susuzluğa sebep olabiliyor. Çok ufak biraz karıştırmak yeterli oluyor zaten. Şimdi 1-2 dakikaya bütün olayı çözecek. Ters elde tutuyorsun. Normal Ben zaten ters bir insanım. Bu kadar hafif sarı bir rengi var. Yani süzgeçiniz varsa süzgeçle de yapabilirsiniz tabii bunu. Böyle benim gibi uğraşmazsınız. Ama iri iri koparınca maydanozları zaten süzgece ihtiyaç kalmıyor. Çok hafif bir maydanoz kokusu var sadece. Bir tık. O kadar. Bir tık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Ne güzel bir şeymiş bu hasta olmak. Yemekler hazır. Maydanoz suyum bile hazır. Tamam. Aşk olsun. Bizim için yarın, sizin için az sonra Sagalossos'u gezmeye gidelim. Eyvah, botlar
Montlar. Kış geldi kış. Kış gelmiş. Bakın bakın halimize bakın. Bakın. Bakın şu kara bulutlara bakın. Ve şu kara bulutların tam ortasına gideceğiz. Nasıl bir şans bu ya? Evet, bugün yağmurla gezeceğiz gibi gözüküyor. Max ne diyorsun bu konuda? Hiç Max memnun değil. yorumsuz. Çünkü Max yağmurda gezemiyor. Evet. Evet. Havanın durumu bu. Akşam kaldığımız yer bu. Şurası yol değil, burası yan yol. Şurası yol. Şu kısımdan bu taraf yan yol arkadaşlar. Şu çeşmenin suyu çok güzel. Hemen karşı tarafta Ağlasun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Başladı değil mi? Evet, yağmur atmaya başladı. Eyvah eyvah. Oho, çok güzel olacak. Gidelim bakalım, şansımıza belki yağmur durur ya da başlamaz bu arada. Hadi bakalım. Bulutlar çok korkutucu gözüküyor. Tam o tepeye gideceğiz biz de. Şansımıza ya. Aa. Yağmur nasıl hızlandı, nasıl hızlandı. Sevgili bir takipçimizle denk geldik. Onlarla sohbet ederken Yağmur'un hali bu. Evet, yağmur hızlandı. Biz de yağmurluklara döndük montlardan. Çok güzel olun sarı sarı. Evet. O değil de içeride işçi zannetmesinler bizi. Olabilir. Diyecekler ki arkadaş ne antik kent aşkı ya bu havada. Ama geldik buraya kadar, şimdi girmeyelim mi? Montu çıkartıyoruz, yağmurlukları giyiyoruz. Şapkamızı da takıyoruz. Diyeceğim mikrofonları nereye koyacağız? Hiçbir fikrim yok. Mikrofon almayalım. Sadece Bence kısa de. kısa görüntüler izletelim Evet. arkadaşlara. Zaten antik kent sevmiyorlar. Bir de yağmurda bizim kamerayı da riske atmamış oluruz böylelikle. Bence de. Değil mi? Biraz bekleyelim mi yavaşlar mı diye. Yoksa başa gelen çekilir. Aşkım yani her halükarda yürüyeceğiz. Evet, evet. Akşama kadar yağış gözüküyor. Şapkamı da taktım. Ben de hazırım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Manyaklıkta sınır tanımıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Şu kara bulutun içine gireceğiz şimdi. Herkes koştur koştur antik kentten kaçıyor. Biz de içeri giriyoruz. Bu arada görevlilerden bir tebrik aldık hazırlıklı geldiğiniz için. Şey var. Heykeller var. Nerede? Dur bir dur. Şapkalar çok engel oluyor. Bak şimdi yap. Buralar hep bize kaldı. Kimse yok içeride. Yine tek başımıza gezdiğimiz bir antik kent daha. Yağmur sağ olsun. Sizin için antik kent boşalttırdık. Ne boşalttırdık ne? Kapattık demem lazım. Kapattık. Bize özel antik kent. Tekrar yağmur başladı. Size ufak bir manzara göstereceğim. Biz devam edeceğiz sonra. Bakar mısınız? Muhteşem bir yerde. Şimdi her şey ne içinde biliyor musunuz dostlar? Her şey şu an içinde. İşte bütün bu yağmur altında buraya gezmemizin sebebi bu çeşme. Biz geçtiğimiz yıllarda buraya geldiğimizde bu çeşme akmıyordu. Biz gittikten hemen sonra akmaya başlamış.
şimdi akıyor diye bu yağmurda, bu çamurda, bu fırtınada biz buraya geldik. Evet, biz önceki gezimizden yaklaşık bir ay sonra su açılmıştı. Görememiştik bu halini. Bulutlarla çok güzel bir manzara oldu. Oy. Kamera nerede? Kamera burada. Arkadaşlar bizi izliyor. Tam açayım diyecektim. Ben önde çıkardım da. Benim yağmurluğumun sırtının delik olmuş. Aa. Evet. Ama şey değil yani. Sıyrılmış gibi. Şöyle atayım. Kendime atayım. Tek ıslanan yer paçalarımın arkaları. Evet. Ben ıslanmadım. Benim de bir paçalar birazcık ama. İlk yağmur başladığında arkadan vurdu ya bayağı bacaklara. Gel gel. Yağmur demeden, çamur demeden geziyoruz, gördün mü? Evet, O katlanmadan. paketle sokarken sanki sıyırmış bir şeyler. Olsun, bir şey olmaz. Karanlık çıktık bayağı. Aç ışıkları. Şimdi oldu. Şimdi biz bir kahve içeriz. Of. O zaman biz bir kahve içip ısınıp yola öyle devam edelim. Evet. Şimdi burasını daha detaylı gezmek isterseniz size fazla göstermedik. Evet. Biz gezdik bayağı bir. Üşüyene donana kadar gezdik. Daha fazlasını izlemek isterseniz bizim burayı daha detaylı gezdiğimiz bir önceki videonun açıklama kısmında linkini bırakacağım. Evet. Oradan izleyebilirsiniz. Her tarafını göstermiştik. Hatta muhtemelen tarihi bilgilerini bile vermiştik. O dönemde öyle yapıyorduk çünkü. O dönemde deli gibi detaylandırıyorduk videoyu. Antik izlemeyi seviyorsanız, Sagalossos'u merak ediyorsanız açıklamalarda bulunan linkten detaylıca izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda bakalım Burdur'un neresinde olacağız. Burdur'da olacağımızın da ipucunu vermiş oldum böylelikle. Burdur'dayız. Gezeceğimiz birkaç yer daha var. Halen daha Burdur sınırları içerisindeyiz. Bir sonraki macerayı kaçırmayın. Çok güzel yerler gezmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bacaklarım Ellerim donmuş.